Dostlar selamlar. Bugün oyuna eğer yeni başladıysanız ilk açmanız gereken birimleri size anlatacağım. Şimdi dostlar burada böyle bir liste yaptım. Yine Excel sağ olsun işlerimi çok kolaylaştırıyor. Şimdi öncelikle burası bir tier list değil. Ama hangi unitin iyi veya kötü olduğunu ben azıcık bahsetmeye çalışacağım. Çok da uzatmayacağım çünkü her unit üzerinde çok durursam video çok uzar. Ben kısa bir özet getireceğim sadece size. Burada gördüğünüz gibi sağda tier 5, 4, 3, 2 diye gidiyor. Bunlar 5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız ve 2 yıldız unitler için yapılmış bir şey. Yandaki yazanlar da istenilen şeref puanları yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ben göremiyorum bunları bende oldukları için. İnternette de bulamadım. Tahmini bir şey yazdım. Büyük ihtimal doğru ama yanlış da olabilir. Öyle. Ayrıca yanlarında U yazanlar ise ustalık sistemine sahip birimler. Şimdi ilk olarak işte oyuna başladınız. Size şeref verdi. Bol bol şeref ve birim madalyası veriyor zaten oyunun başında, öyle biliyorum. Şimdi oyuna başladınız. Öncelikle yakın piyade istiyorsanız mesela 5 yıldızı bir tane yakın piyade var şerefli açılan. O da demir biçici. Demir biçicilere şerefli açılıyor diye güçsüz zannetmeyin. Demir biçici oyundaki en güçlü yakın piyadelerden biridir. Oyundaki en güçlü savunmaya sahip yakın piyadedir demir biçici, yanlış bilmiyorsam. Defans statları kesici, delici ve ezici 1200'lerde veya 1100'lerde falan diye biliyorum. Bu build'i çok değişkendir. Meta'ya göre bu build'i değiştir. Son zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam demir biçiciye 2 tane buff geldi. Şu anda demir biçici kesinlikle oynanabilir bir vaziyette. Şimdi sırada uzak piyadede de 5 yıldızı olan Tersio ve Shenji'ler var. İlk Tersio'dan başlıyorum. Tersio'yu açmak için yanlış hatırlamıyorsam 25.000 şeref ister. Tersio'yu Shenji'den güçlü kılan şey Tersio'ların bir yakın dövüşü olması, kılıçları çekebilip savaşabiliyor olması. İkincisi ise Tersio'ların ikinci skill'i aşırı güçlü bir skill olması. Tersio'ların ikinci skill'ini anlatıyorum. Tersio'ların hepsi aynı anda tek bir yere otomatik olarak nişan alıp 3 kere atış yapıyor tak 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 diye. Yani kaç kişi var desek, 20 kişi var desek 20 çarpı 3 desen 60 tane mermi atıyorlar. Ve o merminin karşısında durabilecek hiçbir güç yok. Direkt ölüyorsunuz yani ne olduğunu anlamadan. Şimdi Shenji'lere geçiyorum. Shenji'leri Tersio'lardan ayıran şey bombadır. Bomba aşırı güçlü bir skill. Mesafesi kısa olmasına bakmayın, duvarlardan falan atılabiliyor eğer üstte bir engel yoksa. Eğer biraz risk almayı seviyorsanız, çünkü bomba atmak için birazcık yakınlaşmanız lazım duvarlardan veya öne doğru, Shenji kullanabilirsiniz. İkisi de güçsüz demiyorum. Bu ondan daha güçlü, bu ondan daha güçsüz diye. Bomba kullanımını iyi yaparsanız Shenji daha iyi bir seçim olacaktır. Dostlar şimdi atlılardayım. Atlılar hakkında çok fazla söylenecek şey yok. Kanatlı hussarlar genelde fikstir, yani herkes kullanır, iyidir. Katafratlar bir buff gelir, bir nerf gelir. Katafratların şey belli olmuyor. Ben buradan kanatlı hussar oynamanızı öneririm. Dokunmuyorlar çünkü ne buff ne nerf geliyor ve gerçekten güçlüler. Dostlar mor atlılar ile devam ediyorum. İlk hançer baltaya geliyorum. Hançer baltayı genelde charge için kullanıyorlar. Neden kullanıyorlar bilmiyorum. Nerf mi geldi, buff mı geldi bilmiyorum. Şunu biliyorum. Charge'da iyi olduklarını biliyorum sadece. Dostlar eyalet ağır süvarileri çok güçlü özellikleri var. Yanlış hatırlamıyorsam eyalet ağır süvarilerinin şöyle bir özelliği vardı. Her asker öldürüşte %20 can ve canın yanında saldırı veya başka hareket hızı olmak üzere bir şey kazanıyorlardı. Aşırı hızlılar ve aşırı fazla vuruyorlardı. Ustalık sistemiyle de birlikte güçlerine güç katıyorlar. Ben buradan eyalet ağır süvari almanızı öneririm. Şimdi uzak piyadelere geçtik. Hiç durmadan devam ediyorum. Dostlar şu üçü arasında sadece bir tanesi ateşli silah kullanıyor. O da Kriekler. Onun dışında İmparatorluk okçularının ustalık sistemi bayağı güçlü ve aşırı fazla kalkan kırma özellikleri var. Yani engelleme kırma. Onun dışında şunu da söylemek istiyorum. Oyunda uzak piyadelerden en uzun menzile sahip ikinci unit'tir vasallar. Birincisi Falcon, ikincisi vasal. Yanlış hatırlamıyorsam da büyük ihtimal öyle. Vasallara yeni ustalık sistemi geldi. Vasalı düzgün yerleştirdiğinizde kesemeyeceğiniz herhangi uzak bir birim yok. Falcon'u bile kesebilirsiniz yani, o derece. Bana göre hani ben hangisini oynuyorum diye sorarsanız haritadan haritaya ve pozisyona göre değişiyor. Ben size özet aktardım. Üçünü inceleyip arasından hangisi hoşunuza gittiyse onu oynayabilirsiniz. Evet dostlar şimdi teberci çavuşçayız. Teberci çavuşlar yatırmaları çok iyi. Bir yeri tutmak için gayet ideal. Eğer böyle bir yeri savunmayı falan seviyorsanız teber çavuşları kullanabilirsiniz. Sıra herkesin çok sevdiği bir ünite geldi. Atları durduran, piyadeleri düşüren
Kahramanları bile öldüren kargılı emperyal muhafızlar. Ustalıkları mükemmel, skill'i mükemmel. Yatırması çok iyi olmasa da ikinci skill'i her şeye bedel. Atları durdurmak, piyadeleri düşürmek, kahramanları öldürmek ve takımınıza yol açmak için kargılı emperyal muhafızlar oynayabilirsiniz. Saray muhafızları güzel unittir. Çoğu unitle vs atabilirsiniz. Tahtını koru ve ağır zırhlılar doktriniyle doğru bir pozisyon alırsanız çoğu unit'i kesebilirsiniz. Eğer balyoz, uzun kılıç kalkan oynuyorsanız ve savaşmayı seviyorsanız yakından saray muhafızları iyi bir seçim. Düşmanın bir yeri tuttuğunu ve sizin o yere girmeye çalıştığınızı düşünün. Ama düşmanda o kadar uzakçı var ki ister okçu olsun ister ateşli silah olsun giremiyorsunuz. İşte bu unit oraya girmenizi sağlayacak ve sizin bütün askerlerinizi koruyacak. Mızraklı emperyal muhafızları sakın hafife almayın. Hem yakın dövüşte aşırı güçlüdür ve dayanıklıdır, hem de uzaktan gelen saldırıları engellemekte aşırı iyilerdir. Hem savunmada hem saldırıda mükemmel bir unittir. Dostlar, iki ciritçi var. Bir tanesi ciritçi çavuşlar, diğeri de imparatorluklar. İmparatorluklar yakın dövüşte daha iyidir. Cirit de atabiliyorlar. Cirit atmıyor sanmayın. Ama ciritçi çavuşlar çok fazla cirit atıyor ve ustalıkları ona göre düzenlenmiş. Yani sürekli cirit atabiliyorsunuz. Menzilleri yüksek. Aşırı iyi cirit skillleri var ama dediğim gibi bir tık yakında zayıf kalıyorlar. Bana soracak olursanız ciritçi çavuşları tercih ederim ve onları kullanıyorum. Çünkü ciritleri pek yakına getirmediğim için yakın dövüşe de çok iyi ihtiyacım olmuyor. Mesafemi koruyarak ciritçi çavuşları kullanıyorum. Dostlar, 4 yıldızlı yakın piyadelerin sonuna geldik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Birkaç yıl önce ortalığı dağıtıyordu ama şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Pek alan da görmedim açıkçası. Şunu söyleyebilirim. En güçlü yakın piyadelerden biri. Can yenilemesi yüksekti yanlış hatırlamıyorsam. Uzun kılıç kalkanla kullanılabilir. O yüzden bu da bir seçenek. Ama dediğim gibi kesin bir şey konuşmuyorum çünkü oynayan hiç görmedim. Bundan sonra hızlandırıyorum biraz. Teberciler aynı teberci çavuşlar gibi eyalet kargılıları charge için kullanılabilir. İyi düşman öldürüyorlar ve kahraman. Eyalet muhafızları yakın dövüşte gerçekten çok iyi işler çıkartıyor 3 yıldızlı olmasına rağmen. Miğferli mızraklılar emperyal muhafızların yani 4 yıldızlı kalkanların 3 seviyesi, onlar da iş yapar. Yaverler de silahşollardan bir öncekiler, isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Eğer 2 yıldızlı birim alacak kadar liderliğiniz varsa bu birimlerden tercih edebilirsiniz. Rattan kargılılar iyi support puanı veriyor şu anda, öyle biliyorum. Kargılı milisler dar alanlara atlara karşı iyi savunur. 3 ve 4. seviye atları gerçekten durdurabilir ve bazen de öldürebiliyor. Miğferli kılıçlılar savaşta çok güçlü bir şey beklemeyin ama charge'ları gerçekten çok kuvvetli. Demesne ciritçileri ise idare eder. 2-3 yıldızlardan birkaç kere atarsınız ama yakın dövüşte hiç yoklar. Evet dostlar, uzakçı mavi birimlere geldik. Yakıcı okçular iyidir. Yanlış hatırlamıyorsam ufak bir buff almışlardı bir yamada ama tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir ara herkes kullanıyordu. Buradan direkt Rattan'a geçeceğim. Rattan oyunu bir 2 sezon boyunca komple domine etti. O kadar güçlüydü ki zehirlerden ne kaçış vardı ne de dönüp kesmeye çalışabiliyordunuz. Hiçbir şey yapamıyordunuz. Hem zehirler çok vuruyordu, hem zehir doktrinini takıyordu millet, hem ustalığı fulldü. Yani piyadeler Rattan'a yaklaşamıyordu bile, yani 5 seviye yaklaşamıyor, 4 seviye yaklaşamıyor. Kimse kesemiyordu. Yanına gelmeye çalışsanız yavaşlattığı için yaklaşamıyorsunuz. Rattanlar iyidir ama şu an durumu ne bilmiyorum. Dostlar, Demesne arbaletçileri ve ateşli silahlar 3 yıldızlık tek arbaletçi ve ateşli silahlardır. Arbaletçilerin avantajı kalkan kırıp düşmanı delip geçebiliyor olması. Ateş silahları da biliyorsunuz sadece daha fazla hasarları var. Yağmurlu havalarda da efektifliği azalıyor. Ve dostlar, son yere geldik. Kutilyeler, umarım doğru yazmışımdır isimlerini. Charge'da iyiler. Miğferli izci süvariler de gayet hızlılar. Böyle bir anda ufak yeri silip süpürüyorlar. Ben miğferli izci süvarileri kullanıyorum. Gayet de memnunum. Ve dostlar, video bitti. Video bu kadardı. Video daha önce yayınlanacaktı, bir hafta önce. Ama benim staj defteri doldurmam gerektiği için süreçler birazcık uzadı. Onun dışında söyleyeceklerim şu. Bana soru sorabilirsiniz. Farklı ülkelerden olun. Bunları altyazıya koyacağım için söylüyorum. Yani herhangi bir dilde soru sorabilirsiniz. Ben hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Önceki videolarda da yaptığım gibi. Şu anlık bu kadar. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Dediğim gibi video bir hafta öncesinde yayınlanacaktı. Şu an yamalar geldi. Oyunu takip etmiyorum. Bir de bu videoyu bitirmem lazımdı hemen. Bilgisayara format atacağım. Bilgisayar bayağıdır formatta değil ve bir tık yavaşladığını hissediyorum. Onun dışında Conquer Blade videosu gelmeye devam edecek. Gerçekten oyuna yeni başlayan Türkler var. Bu beni mutlu ediyor aslında. Oyunun yavaş yavaş değer görmesi, oyunun düzelmesi hoşuma gidiyor. Yalan yok. Onun dışında LoL ile ilgili videolar da gelecek ve masamı değiştirdikten sonra bir tane direksiyon seti aldım. ETS videoları da çekmeyi düşünüyorum. Masaya bağlı. Gerçi param olsa direkt yeni masa alırdım ama malum bir şekilde ayarlayacağız. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. İyi oyunlar.